Yıl 1901. Nobel ödülleri ilk kez sahiplerini buluyordu. Ve tarihe geçen o ilk isimlerden biri bir romancı değil, Fransız bir şair olmuştu. Sully Prudhomme. Nobel tarihinin edebiyata açılan ilk sayfası Fransız şiiriyle yazılmıştı. Prudhomme'dan bahsetmeden önce Nobel ödüllerinin nasıl doğduğuna kısaca değinmemiz yerinde olur. Her şey bir vasiyet ile başladı. Alfred Nobel, modern patlayıcıların mucidi, devasa bir sanayi imparatorluğunun sahibi ve ölümünden sonra mirasının nasıl hatırlanacağını önemseyen bir İsveçliydi. 1888'de kardeşi öldüğünde bir Fransız gazetesi büyük bir hata yaptı. Kardeşi değil, Alfred Nobel'in öldüğünü sanarak manşetten şu başlığı attı: "Ölüm taciri öldü." Yazıda Nobel, patlayıcılarla zengin olmuş bir adam olarak sert bir biçimde eleştiriliyordu. Alfred Nobel bu metni okuduğunda derinden sarsılmıştı. Ölümünden sonra bir ölüm taciri olarak anılmak istemediğini o anda fark etti ve servetinin geleceği üzerinde ciddi biçimde düşünmeye başladı. 1895 yılına gelindiğinde kararını vermişti. Yazdığı vasiyetinde mirasının büyük bir bölümünü her yıl insanlığa katkı sağlayan 5 alanda ödül verilmesi için kurulacak bir sisteme bıraktı. Fizik, kimya, tıp, edebiyat ve barış alanlarını vasiyetinde özellikle tek tek yazmıştı. Edebiyat için kullandığı ifade şuydu: ödül, ideal yönde en seçkin eseri üretmiş yazara verilmelidir. Alfred Nobel'in 1896'da vefatının ardından vasiyeti açıklanmış ve ailesi bile duyduklarına şaşırmıştı. Çünkü servetinin büyük bir kısmı bu ödüllere ayrılmıştı. Vasiyetinin uygulanması için hukuki mücadeleler yaşandı. Zorluklar aşıldı ve bir vakıf kuruldu. Ve ancak 1901'de, yani ölümünden 5 yıl sonra ilk Nobel ödülleri verilebildi. Şimdi dönelim asıl konumuza, yani tarihteki ilk Nobel Edebiyat Ödülünü kazanan kişiye, Sully Prudhomme'a. Prudhomme, 19. yüzyıl Fransız şiirinin zarif ve saygın temsilcilerinden birisiydi. Şiirlerinde romantik duyarlılığı düşünsel bir disiplinle birleştirmiş, duygu ile aklı aynı dizelerde buluşturmuştu. İnsan ruhunun kırılganlığını ölçülü, berrak ve incelikli bir dille anlatmıştı. Onu önemli kılan, şiiri yalnızca bir duygu aktarımı değil, aynı zamanda entelektüel bir arayış olarak görmesiydi. Ancak 1901'de komitenin önündeki tek aday Prudhomme değildi. O dönemde Nobel için adı geçen en büyük isimlerden biri Leo Tolstoy'du. Tolstoy, Savaş ve Barış ve Anna Karenina ile yalnızca Rusya'yı değil, bütün Avrupa'yı edebiyat açısından sarsmıştı. Yaşayan en büyük romancılardan biri olarak görülüyordu. Fakat Tolstoy kiliseye karşı çıkıyor, devleti açıkça eleştiriyor ve radikal ahlaki görüşleri savunuyordu. Bu yönleriyle oldukça tartışmalı bir figürdü. Nobel'in ilk yılında oldukça muhafazakar bir çizgide hareket eden komite, böylesine politik ve tartışmalı bir isimle başlamak istemedi. Daha güvenli bir zeminde başlamayı tercih ettiler. Bu nedenle akademik olarak saygın, estetik açıdan klasik ve tartışma yaratmayacak bir figür olan Prudhomme'a yöneldiler. Komite, Prudhomme'u belirli tek bir eseri için değil, şiire yaptığı bütünsel katkılar nedeniyle onurlandırmıştı. Yani Prudhomme'un seçilmesi yalnızca edebi bir tercih değil, Nobel ödüllerinin nasıl bir kimlikle başlayacağını belirleyen temkinli bir karardı.
Ödül verildiğinde Proudhon 62 yaşındaydı ve kariyerinin son dönemindeydi. Edebiyat tarihçileri onun en parlak ve yaratıcı yıllarını Nobel'den önce yaşadığını kabul ederler. Ödülden sonra kendisinden edebiyat dünyasını sarsacak yeni bir başyapıt gelmemiştir. Bugün Proudhon hem ilk Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi olmasıyla tarihsel bir dönüm noktası hem de 19. yüzyıl Fransız şiirinin ince ruhunu temsil eden bir figür olarak hatırlanır. Şiirleri halen Fransız okullarında okutulmaya devam etmekte. En bilinen şiiri Kırık Vazo'da şöyle yazmıştı. İçinde mine çiçeği solan o vazo bir yelpaze darbesiyle çatladı. Darbe hafifti ama acısı kalbin en derinine kadar indi. Dışarıdan önemsiz görünen bir çatlağın bile insanın iç dünyasında derin izler bırakabileceğini anlatan bu dizeler, Soleil Proudhon'un şiir anlayışının özünü taşır. Son bir not daha. Nobel tarihinde en çok edebiyat ödülü kazanan ülke 15 ödülle Fransa'dır. Yani başka videolarda anlatılacak 14 Fransız edebiyatçı daha var. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.